İstanbul'un fethinden sonra şehirde düzeni tesis etmek için birçok yeni yapı inşa ediliyordu. Bu büyük dönüşümde Fatih Sultan Mehmet sadece bir hükümdar değil, aynı zamanda şehrin yeniden doğuşuna yön veren bir liderdi. Fakat bir gün verdiği emre aykırı hareket eden bir Hristiyan mimarın kolu, emir hilafına iş yaptığı gerekçesiyle kesildi. Bu ağır ceza, mimarın canını değil ama adalet duygusunu derinden yaralamıştı. Mimar, hakkını aramak üzere İstanbul'un kadısı Hızır Bey'e başvurdu. Bu öyle bir mahkemeydi ki adalet terazisinin bir kefesine Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet konulmuştu. Ne var ki Hızır Bey, Fatih'in sadece padişahı değil, aynı zamanda kadim bir dostuydu. Onu İstanbul kadılığına atayan da bizzat Fatih'in kendisiydi. Ancak dostluk başka, adalet başkaydı. Dava dilekçesi verildikten sonra Hızır Bey mahkemeye çağrı yazısını kaleme aldı. Padişaha hitap şekli ne El Gazi, ne Ebu'l-Feth, ne de Han-ı Sani idi. Celpname kısaca şöyle yazılmıştı. Muratoğlu Mehmet, şu gün şu saatte mahkemede hazır bulununuz. O gün geldiğinde Sultan Fatih, tüm görkemi ve makamından soyunarak sade bir halk ferdi gibi mahkeme salonuna girdi. Alışılmışın aksine gösterişsiz bir halde sanık sandalyesine oturdu. Hızır Bey ise yargıç kürsüsünde makamının ciddiyetiyle yerini aldı. Mahkeme sessizce başladı. O dönemde mahkemede sadece kadı oturur, diğer herkes ayakta ifade verirdi. Fatih'in oturduğunu gören Hızır Bey tok sesiyle seslendi. Suçlular ifade verirken ayakta durur, ayağa kalk. Fatih bir an bile tereddüt etmeden ayağa kalktı. Duruşma boyunca hem mimarın hem de sultanın sözleri dikkatle dinlendi. Kadı Hızır Bey delilleri titizlikle inceledi. Sonunda hüküm açıklandı. Fatih Sultan Mehmet haksız bulunmuştu. Kısasa kısas. Kur'an'daki adalet ilkesi gereği mimarın kolu kesilmişse Fatih'in de kolu kesilecekti. Tüm dünyaya diz çöktüren sultan bu ağır hükmü başıyla tasdik etti. Hüküm şer-i şerif gereğidir. Bu sözler mahkeme salonundakilerin yüreğini burktu. En çok da hakkını arayan Hristiyan mimarın. Bu yüce adaletin karşısında gözleri doldu. Hakkından feragat ettiğini söyledi. Ben davamdan vazgeçiyorum, diyet kabul ediyorum. Huzur yeniden tesis edilmişti. Ancak bu sahne burada sona ermedi. Duruşma sonrası Sultan Fatih, dostu ve kadısı Hızır Bey'e döndü ve şöyle dedi. Benden değil de Allah'tan korktuğun için seni kutlarım. Hızır Bey de minderinin altından bir topuz çıkardı ve gülümsedi. Eğer verdiğim hükmü tanımasaydın bununla kafana vuracaktım. Fatih de kaftanının altından bir kılıç çıkararak karşılık verdi. Sen de adaletten sapmış olsaydın ben de bununla senin kafanı uçuracaktım. Ardından Fatih kendi kişisel servetinden mimara bir ev bağışladı. O Hristiyan mimar ise gözyaşlarıyla şunları söyledi. Dünyada böyle bir adaletin benzerini görmedim. Artık Müslümanım. Ve orada herkesin önünde kelimeyi şehadet getirdi. Fatih Sultan Mehmet sadece büyük bir komutan değil, adaleti her şeyin önüne koyan bir hükümdardı. Kadıların hakkı söylemesini teşvik eder, onların adaletle hükmetmesi için her zaman destek verirdi. Bugün Batı'da güçler ayrılığı ilkesiyle yargının yürütmeden bağımsız olması için uğraş verilirken, asırlar önce Osmanlı'da bu ilkenin en güzel örneklerinden biri yaşanmıştı. Ve o örneğin başrolünde bir mahkemeye çağrıldığında Murat oğlu Mehmet diye hitap edilen bir cihan padişahı vardı.